Bu çayı içerseniz işte yakın zamanda evlilikle ilgili düşünceleriniz gerçek olacak. Yani aradığınız kısmeti bulacaksınız gibi bir şey. Do you remember some Turkish words? Hasriya. Bak çok ince bir dokunuş bu. Çok ince bir dokunuş. Günaydın. How about good night? Tayvanlılarda Türkler gibi. Yani o kadar misafirperverler ki bak görüyorum. Dora'ymış ismi. Merhaba Dora. Sevimli şey. Seni seviyorum. I love you. Seviyorum. And it is the founder of the bubble tea. Pirinç topları yapıyorlarmış. İlginç geldi, denemek istedim. Ama bayağı bir kalabalık vardı, insanlar bekliyordu çay için. Taipei'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün birazcık serin ve rüzgarlı bir hava var. Hatta bulutlar da şehrin üzerini kapatmış durumda. Kuvvetle muhtemel yağmur yağacak ama kendimi sokaklara attım. Birazcık Taipei'nin farklı yerlerini gezip göstermek istiyorum sizlere. Ximen bölgesine geldim. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. X ile yazılıyor. X-I-M-E-N. Ximen bölgesine geldim. Burası 1999 yılında trafiğe kapanmış ve yayaları açılmış sadece. Taipei'deki yayalara açılan ve trafiğe kapanan ilk sokakmış ama şu an gördüğünüz üzere karşıdan araba geliyor. Kuvvetle muhtemel günün belirli saatlerinde trafiği açıyorlardır ki kitlenmesin etraf. Bubble tea ile başladığım güne şu zamana kadar içtiğim en lezzetli bubble tea olabilir. Sütlü çay aldım. İçerisine biliyorsunuz bubble atıyorlar. Bubble'lar da tapioka toplarıymış. 1980 şehrinde, Taichung şehrinde bulunmuş bu. Bir abimiz var. Japonya'ya gidiyor geliyor. Böyle bir aydınlanma yaşıyor. Yanında bir arkadaşı var. Diyor ki şöyle bir şey yapalım. Üzerine de bubble ekleyelim. İkisi kafa kafaya veriyorlar. Bubble tea'yi buluyorlar. Tayvan'a özgü bir içecek. Bu bubble da tapioka topları. Onu pişiriyorlar. Daha sonrasında biraz böyle balla şekerle tatlandırıyorlar ve çayların içerisine atıyorlar. Oldukça lezzetli. Yani ben günde hiç yoksa bir tane içiyorum. Gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. Beni bilirsiniz, ben kahve de severim, normal çay da severim ama buraya geldiğimden beri kahvenin K'sini ağzıma sürmedim. Bubble tea içiyorum ki zaten yakın zamanda ayrılacağım buradan. Çok kısa bir Tayvan seyahati gerçekleştireceğim. Bari bu kadar lezzetli bir şey bulmuşken içeyim istedim. Ufak da böyle tarihini sizlere anlatmış olayım. $1,5 bu arada. Yani hem uygun hem lezzetli. Ve de doyurucu. O bubble'ları böyle jelibon gibi çiğniyorsunuz, gayet doyurucu ve güzel. Ximen sokağı burası, böyle işte dallanıp budaklanıyor. Dilim dönmedi. Dallanıp budaklanıyor. İşte trafiğe kapalı sözde ama dediğim gibi belli bir saate kadar açıktır bence. Neler var? Hediyelik eşya dükkanları var, restoranlar var, kafeler var. Ondan sonra marketler var, oyun alanları var. Çeşitli dükkanlar var arkadaşlar. Burası ama en ilginç, daha doğrusu en dikkat çekici bina. Şöyle göstereyim, Pop Mart diyor, artık ne var içeride bilmiyorum. Gördüğünüz üzere turistler de buraya gelip ziyaret ediyorlar. Lan seni yerim, yanaklara bak. Ya bunların yanakları ne kadar büyük böyle ya. Tam ısırmalık ha, var ya böyle mıncıklayacaksın ısıracaksın. Çok sevimli oluyorlar, çok tatlı oluyorlar. Sağlıkla büyüsünler. Bir tane alana bir tane bedava. Şöyle sivit 500 Tayvan doları, yani $13 yapıyor. Tişört de aynı, sivit de aynı fiyat. Abimiz bu serin havada şort tişört dolaşıyor. Helal olsun valla. Genç delikanlı. Bende gömlek var. Ben baktım hava serin, tişörtle çıkmıştım. Hemen gömleği geçirdim üstüme. Bunu da iyi ki almışım ha, var ya. Vietnam'dan 100 TL'ye aldım. Oduncu gömleği, ikinci el. Nadir de olsa böyle seyyar tezgahlar görüyorsunuz. Kuvvetle muhtemel yasaktır da işte insanlar bir şekilde ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Burası gündüz vakti bu kadar kalabalıksa akşamını düşünemiyorum. Akşam 5-6 gibi insanlar işten çıkmaya başladıkları zaman gece pazarlarına gidiyorlar. Çünkü gece pazarları 5'te açılıyor. Lan sen ne güzelsin öyle, tipe bak. Süslü ya.
5'te açılıyor gece pazarları. Orada aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla kimi zaman yalnız gidiyorlar, bir şeyler yiyorlar. Sohbet, muhabbet, geziyorlar böyle gece pazarlarında. Çok da keyifli oluyor bu arada. Hatırlıyorsunuz bir önceki videoda gitmiştim arkadaşlarımla. Çok böyle büyük bir sokak diyemem gittiğim o gece pazarı için. O kadar kalabalıktı ki var ya, böyle bazen gıdım gıdım adım atarak yürüyordunuz. Bak abimiz hemen köpek pisledi. Poşeti çıkardı, aldı pisliği çöpe atacak. Güney Amerika'da da böyleydi. Birisi köpeğini gezdirince poşetle geziyordu, hop alıyordu. İsterse ağacın dibine yapsın. Hiç önemli değil. Atıyordu çöpe. Ya gece pazarı kültürü gayet güzel. Burası da şu an nispeten kalabalık. Akşam bayağı bir curcuna olur diye düşünüyorum. Ona lan öyle. Bunlar şey ya, Güney Amerika'da da vardı meşhur tatlılar. İçi kremalı falan oluyor onların. Bakın her bir harfine farklı renk gelecek şekilde boyamışlar. Taipei yazmışlar. Gelen burada böyle fotoğraf çekiliyor. Ne yapıyor? Bunu sosyal medyada paylaşıyor. Bak çok ince bir dokunuş bu. Çok ince bir dokunuş. Ama buranın popülerliğini arttırıyor. Gelen burada fotoğraf çekiliyor. Sosyal medyasında paylaşıyor. Yani etrafta kuru bina var. Başka öyle bir şey yok. Güzel bir manzara var mı? Yok. Ama böyle ufak dokunuşlarla şehirlerdeki bazı noktaları daha da popülerleştiriyorlar. Turistlerin oraları ziyaret etmesini sağlıyorlar. Farzı misal Brezilya'da bir tane muhit vardı. Çok da böyle sapa bir yerde kalıyor, ters bir yerde kalıyordu ama o muhit başlı başına murallerle, grafitilerle doluydu ve gerçekten sanat icra etmişler. Çok güzel çizimler, muraller vardı. Gelen turistler ters yerde kalsa bile gidip orayı ziyaret ediyordu, fotoğraf çekiliyordu. Ne oluyor mesela? Belki orayı görmek için ekstra bir gün daha kalıyor. Şehre para kazandırıyor. Bu arada bir tane Porsche geçti. Yani o kadar lüks araba var ki şehirde. Harbi burası zengin bir ülkeymiş ya. Ben böyle düşünmemiştim hiç. Şehirleşmesi de güzel bu arada. Gerçekten güzel bir şehirleşme. Her yer tertemiz. Herkes kurallara saygı gösteriyor. İşte mesela kırmızı ışıkta bekliyoruz şu an ama ışık olmasaydı mesela yaya geçiyor ya, araçlar duracaktı. Ona bayağı bir saygı gösteriyorlar. Bisikletler var mesela, şu çaprazda görüyorsunuz. Bisiklet yollarını kullanıyorlar. Sürücüler onlara dikkat ediyor. Yanlarından hızlı geçmiyor. Saygı gösteriyor. Yerler tertemiz. Öyle çok fazla çöp möp bir şey görmedim. Güzel bir şehirleşme yapmışlar yani Taipei'de. Sevdim açıkçası ben. Biliyorsunuz çok fazla böyle büyük şehirlerde takılan biri değilim ama bazı büyük şehirlerde vakit geçirmek hoşuma gidiyor. Mesela La Paz'ı çok severim. Bilenler bilirler. La Paz çok garip bir şehirdir. Giden herkes sevmez orayı yani. Çoğu insan sevmez ama ben çok seviyorum La Paz'ı ya. Bu da yanlış bilmiyorsam 1908 senesinde mi inşa edilmişti? En eski tiyatrolardan bir tanesiymiş Tayvan'daki. Şurada yazıyordur diye düşünüyorum tarihi. Red House, aynen, kırmızı ev, 1908'de inşa edilmiş. Ne diyor? Japanese Colonial Period diyor. Japon sömürge döneminde inşa edilmiş. Bir sürü de bilgi vermişler. Gayet güzel. Şöyle içerisinde gösterelim sizlere. Hediyelik eşya standları var. Turistik yerlerde bir tık daha pahalıya satıyorlar hediyelik şeyleri. Yani ben mesela birkaç böyle fiyata baktım. Pahalı dediğimde mesela normalde $1'sa $1,5 satıyor, öyle söyleyeyim. Ya da $2. Mesela bakın bu $2. Bunu biraz önce çarşının içerisinde gördüm benzer bir şeyi. $1,5'dı. Bu güzelmiş ya. Bak 480 bu. Oo, 10 küsur dolar. Neredeyse $15 ya.
Yemek yemeye geldim şimdi arkadaşlar. Şurası mutfak kısmı. Burası da restoranın içi. Turistik kısımdan birazcık uzaklaştım. İstedim ki biraz böyle yerel bir yerde bir şeyler deneyeyim. Ne aldım? Dana etli noodle çorbası aldım. Erişte çorbası aldım. Bayağı da bol koymuş etini. Taze soğan var. Çorbasını neyden yapıyorlar? Hangi sosları kullanıyorlar bilmiyorum ama ben bunu daha önceden Rıfat abiyle buluştuğumda içmiştim. Gayet lezzetli, güzel bir yemek bu. Bizim ağız tadımıza da yakın yani. Seversiniz diye düşünüyorum siz de. Bunun fiyatı, bu ufak tabak, fiyatı 110 Tayvan doları. Orta boy tabak 120 Tayvan doları. Büyük tabak 130 Tayvan doları. Yani 3.3 dolarla 4 dolar arası fiyatlar. Hemen chopstick'imizi alıyoruz. Tadına bakayım. Sevdim ben bunu. Güzel bir yiyecek bu. Önce bir çorbasının tadına bakalım. Güzel. Çorbası gayet güzel. Şöyle bir kaşık veriyorlar. Çorbasını bununla içiyorsunuz. Chopstick'le de işte noodle'ını, etini yiyorsunuz. Bayağı lezzetli yapmışlar. Harbiden bizim ağız tadımıza göre uygun ya. Hani şöyle çorbasının rengini görünce acaba mı diye düşünüyor insan. Çünkü farklı şeylerle falan karıştırıyorlar ama gayet lezzetli ve fiyatı hiçbir şey abi. Şöyle bir yemek diyorsun 3.3 dolar. Dihua Caddesi'ne geldim arkadaşlar. Burada Çincesi, burada da İngilizcesi yazıyor. Şöyle göstereyim yazılışını. Burası Taipei'nin en tarihi ve eski caddelerinden bir tanesiymiş. Buradaki dükkanlar oldukça meşhurmuş. Meşhur olmalarının sebebi de şu: eskiden, belki şu anda devam ediyordur, Çin tıbbi malzemelerini satmaları. Ve tabii önceden burası ciddi bir ticaret merkeziymiş. Şu anki durum nedir? Onunla ilgili pek bir şey bulamadım. Ama gördüğümüz üzere bir sürü böyle dükkan vesaire var. Sağlı sollu. O şey kokuyor, stinky tofu kokuyor. Yani kokuşmuş tofu diyorlar. Harbiden çok kötü kokuyor ya. Tadı da kötü, kokusu da kötü. Hem Japon mimarisi, sömürge döneminden kalan binalar, hem de Tayvan mimarisi karışık bir şekilde bulunuyormuş bu bölgede, bu muhitte. Japonlar sömürge döneminde çok ciddi bir altyapı çalışması yapmışlar burada işte. Bir sürü şey inşa etmişler. Yani burası onlara fidye olarak verilmiş 2. Dünya Savaşı döneminde. Tayvan adası fidye olarak verilmiş Japonlara. Onlar da buraya böyle hani madem fidye olarak aldık artık yerleşeceğiz, kalacağız mantığıyla gelmişler. O şekilde çalışmalar yapmışlar. Ama ve lakin daha sonrasında Çin İç Savaşı'ndan kaçan milliyetçiler Çin Cumhuriyeti'ni Çin anakarasından Tayvan adasına taşıyorlar ve burada böyle belli başlı olaylar yaşandıktan sonra diyorlar ki Çin Cumhuriyeti'nin devamı artık bu topraklardadır. Çin Halk Cumhuriyeti Çin anakarasında kuruluyor. Onlar komünist rejimi benimsiyor Mao Zedong önderliğinde. Çin milliyetçileri de Tayvan'da Çin Cumhuriyeti'nin devamlılığını sağlıyorlar. Böyle ufakta tarihi bir bilgi vereyim. Şimdi burada bir tane tapınak varmış. Sanırım şu tapınak. Bir bakacağım şimdi telefonumdan. Oraya aşkla ilgili dua etmek isteyenler, yani aşk hayatına yönelik dua edecekseniz bu tapınağa geliyormuşsunuz. Öyle bir olayı varmış. Önce bir mahalleyi gezelim de tapınağa sonra gideriz, bir bakarız. Aşk severler. Bak konumu alın. Bence bu tapınak ya. Kesin bu tapınak. Dur.
Bakacağım. Tapınağın ismini Google haritalara yazdım. 2 tane farklı tapınak çıktı. Büyük ihtimalle burasıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu mahallenin içerisinde gösteriyor aşk tapınağını. Aşk ve evlilikle ilgili duaları burada ediyorlarmış sanırım. Abimiz bir şey içiyor burada. Tütsü yaktılar, dua ediyorlar. Genelde tütsü yaktıklarında bir tanesini caddeye karşı bakarak, yani tapınağa sırtlarını dönüyorlar. Dışarıya bakarak dua ediyorlar. Bir tanesini oraya dikiyorlar. Diğerini de içeri dikiyorlar. Tanrılarına karşı bakarak dua ediyorlar. Böyle bir kültür var. Bir sürü kişi de dua ediyor burada. Genç kızlar, genç erkekler eş arayışında olabilirler. Yani bu devirde evlenmek de zor ya. Bir ilişkin varsa devam ettirmek de zor bence. Yani ekonomik olarak büyük sıkıntı. Gençler birbirlerini seviyorlar ama yuva kuramıyorlar. Ev pahalı, kira pahalı. Barınmanın pahalı olduğu bir şey olabilir. Barınmanın paralı olduğu bir dünyada yaşam nasıl olacak arkadaş ya? Barınma, eğitim, sağlık. Mesela su temel ihtiyaç değil mi? Niye suya para vermek zorundayız? Zaten bunun bize sağlanması lazım. Susuz yaşayabilir misin? Barınmadan, eğitim almadan, yemek yemeden, sağlık bakımı olmadan yaşayabilir misin? Bazı şeyler temel yaşamın olmazsa olmazı. Bunlar olmadan yaşayamazsın. Bunların bence ücretsiz bir şekilde halklara, insanlara sağlanıyor olması lazım. Ben böyle düşünüyorum. İşte ne diyordum? Gençler her şeyin pahalılığından, hayat pahalılığından yuva kuramıyorlar. Buradaki dükkanlarda çeşitli kurutulmuş meyveler, şekerlemeler, bitki çayları vesaireler satılıyor. Şöyle göstereyim. Burada mantar var. Mantar satıyorlar. Farklı çeşitlerde mantarlar var. Bitki çayları var. Bilmediğim başka bir sürü bir şeyler daha var tabii ki. Şöyle göstereyim bitki çaylarını. Şifa niyetine. Kaynatıp için. Yemeklerde de kullanıyorlar bu arada. Sadece çayını yapmıyorlar. Yemeklerde de kullanıyorlar bu tarz şeyleri. Ben şu ana kadar sevdim ya. Birkaç şey dışında Tayvanlıların lezzeti, yani yaptıkları yemekler, damak tatları, ben sevdim şimdiye kadar ya, bilmiyorum. Umarım bir gün gelip deneme şansınız olur. Eminim seveceğiniz şeyler de vardır. Bu arada kurutulmuş çilek acayip lezzetli oluyor. Kaju. Bu kabuksuz 350 diyor, 10 dolar. Şu paket 10 dolar diyeyim düz hesap. Bu da kabuklu kaju. Fiyat yazıyor mu? Bunda yazmıyor. Bunda fiyat yazmıyor. Vietnam'da oldukça çok üretilen bir şey kaju ve aşırı lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Hatta ya fiyat olarak çok pahalı da diyemeyeceğim, ucuz da diyemeyeceğim. Ama oraya kadar gitmişken böyle bir paket alıyorsunuz. İşte belli gramajlarda paketlerde satılıyor ya da siz dilerseniz kilo hesabı da alabiliyorsunuz. Böyle cips, bisküvi, böyle pis şeyler yiyeceğine insan onlardan yiyor. Daha da güzel oluyor bu arada yani. Hem daha sağlıklı açıkçası. Ama biraz fazla yiyince o sıkıntı işte. Her şeyi ayarında yemek lazım. Burada badem var. Yine kaju var. Badem de aşağı yukarı 9-9,5 dolar. Bu da 9-9,5 dolar. Kaç gram olduğunu görmüyorum. 500 gram galiba ya. Bu da 600 gram. Yani öyle tahmin ediyorum. Çince yazıyor çünkü. Bu ne? Kurutulmuş balık. Baksanıza şöyle paketlemişler. Kurutulmuş balık. Burada böyle bir sürü çerez var. Ceviz, meviz, fındık. Bu tarz mantarları da büyük ihtimalle yemeklerde kullanıyorlardır. Bak orada tatlılar da var. Farklı çerezler de var. Kurutulmuş meyveler de var. Güzel bir sokakmış yalnız burası. Ben bu görüntüyü seviyorum ya. Yani bilmiyorum, hiç Asya yapımı, işte Japonya yapımı, Kore yapımı film izliyor musunuz? Asya yapımı film izlediğiniz zaman böyle çok alışık olmadığınız kültürden, mimariden şeyler gördüğünüz zaman hep böyle kafada kalıcı bir yeri oluyor. Bu görüntü de hep bende kalmıştır yani.
Tapınağın önünden geçiyordum tekrardan. Bir kalabalık gördüm. Baktım herkes bir içecek alıyor. Baktım burada çay var arkadaşlar. Sıcak çay, sebil, ücretsiz. Şurada bir yazı var. O yazıyı okudum. İşte çayı almalarının sebebi hem sağlık açısından iyiymiş, hurma çayı. Hem de bu çayı içerseniz işte yakın zamanda evlilikle ilgili düşünceleriniz gerçek olacak. Yani aradığınız kısmeti bulacaksınız gibi bir şey. Evleneceksiniz diyor kısaca. Yani öyle özetleyeyim ben size. Baktım gençler alıyor içiyor. Yani herkesin inancına saygım var ama ben bir çay içiyorsunuz diye evlilik getireceğini düşünmüyorum bunun. Ama bayağı bir kalabalık vardı, insanlar bekliyordu çay için. We just follow the robot. We just follow the robot. Robotu takip edecekmişiz. Thank you. Abi çok ilginç ya. Arkadaşlarımla buluştum da şimdi sizleri tanıştıracağım. Böyle bir restorana geldik. Burası çok popüler bir restoranmış. Burada bir sürü bir şey deneyeceğiz. Önceden siparişi veriyorsunuz, robotu takip ediyorsunuz. Ben geldiğimde bekleme süresi 80 dakikaydı, 100 dakikaya kadar çıktı. Abi çok ilginç ya, bak bunu ilk defa görüyorum. Dora'ymış ismi. Merhaba Dora. Sevimli şey. Burada bir şeyler yazıyor ama çok çözemedim. Güzel bir restoran ya. Bayağı güzel bir restoran. Arkadaşlar sizleri dostlarımla tanıştırayım. Jerry, Zona ve Xiaochen. Hepsi Amerika'dan arkadaşlarım. Aynı iş yerinde çalıştık. Thank you. What is this? Tea. Tea. Just drink. Just drink. Okay. Cheers. Cheers. Bayağı sıcak. Çay. Hiç yaşlanmamışlar ya. You're not getting old. Yes. Also Jerry, you're not getting old. We're still too young. Yes, still too young. Jerry o zaman mutfakta çalışıyordu. Zona ve Xiaochen housekeeping bölümünde çalışıyordu. Beraber çalışıyorduk. Bir önceki videoda Nicole, Charmy ile Linda ile buluşmuştuk ya. İşte bu ekip komple takılıyorduk. Beraber vakit geçiriyorduk. Çok ilginç ya. 7 sene sonra tekrardan beraber olmak gayet keyifli, güzel. Yemekler ortaya gelecek. O yüzden böyle tabak getirdiler bu çorba için. Thank you. He's going to introduce you how to use the sauce. Okay. Şimdi sosları nasıl kullanacağımızı gösteriyor arkadaş. Zencefilin üzerine bir tane sos döktü ama ne olduğunu çok bilmiyorum. Bu pirinç şeyi. Unuttum ya. İngilizcesini Türkçe'ye çeviremedim. Yemeklerimiz gelmeye başladı. Önceden sipariş verme olayı gayet iyi ya. Bekleme süresini azaltıyor. Taze taze, sıcak sıcak getiriyorlar. Oraya getirdiklerini de şey yapıyor, işliyor. Hani bunu getirdik diye. Burada buharda pişmiş mantımız var. Patlıcanımız var. Tavuğumuz var. Burada da dana etini böyle ince ince kıymışlar. Sosa batırmışlar. Soslu bir şekilde. Afiyet yiyeceğiz. Çayımız var. Ondan sonra zencefilli sosumuz var. Daha bir sürü bir şey söylediler. Ya diyorum yeter, sipariş vermeyin. Dünya kadar yiyecek söyledik. Yok diyor, bunlar yetmez diyor. Daha çok yiyeceğiz diyorlar. So if you bite it directly, the soup will, like, your lips and your tongues will get hurt, you know. 要表演啦。 Taktiği anladınız değil mi? Öncelikle kaşıkla, dur abi alayım hemen göstereyim sizlere. Kaşık önemli burada çünkü sıcak ya, buharda pişiyor bu. Şöyle kaşığa alıyorsunuz, tamam mı? Bu sıcak olduğu için buraya bir tane delik açıyormuşsunuz.
Maksat suyunu akıtmak. Suyu aktı ya. Suyu aktığı için ne oluyor? Şey oluyor. Soğuyor dışarıda. Daha sonrasında önce suyunu içelim. Aa iyiymiş ha. Delicious. Şunu da sosa batırıyoruz. With some ginger. Zencefilli sosa batırdım. Gayet lezzetli. Good. Yeah, it's very good. Very delicious. You can have some ginger on side. 一种小笼包，还好我们点很多人，三Şu 个。 chopstick kullanma konusunda birazcık sıkıntılıyım. Oo zencefilli çok iyi oldu ha. Do you remember some Turkish words? Hashiriya. Hashiriya. 好心，那个叫做那个就是一个脏 Hep 话。 güzel şeyler öğretmedik şimdi tamam. O zaman çok gençtik. O zaman çok gençtik. Çok birazcık küfür de öğretmiş olabiliriz. Onu hatırlıyorlar. Let me check. I make Ya note, tepki you know. olarak yabancı ülkedesin ya tepki olarak öyle bir şey verince make o notes. ne filan dediler biz de öğrettik. 先来着。 O hoşlarına gitti. Iglikle. 好，谢谢。是吗？It's iglikle. İlgi. Iglikle. Iglik. Which one? Hemen not almış buraya. Not almış buraya. Show me, show me. Hold on, you cannot read, you know? I know like how look is towel. How look. Havlu. How look. Towel, right? Havlu. How look. Havlu. How okay. Ve havluyu hatırlıyor. Father means 宝宝. Baba. 宝宝。 Anne. Baba. How about good morning? We learned before. Günaydın. Good night. Günaydın. Yeah. How about good night? İyi geceler. No, I didn't learn it. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yeah, iyi geceler. How about goodbye? Goodbye. Bye bye. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. No, I didn't keep this. But you know, I have a long list for Turkish. Öğrettiğimiz I learned Türkçelerin from hepsini not Meme. almış. Hala tutuyor bak ya. Hala tutuyor. Oradan 7 sene No, geçti ya. meme. Oh, meme. I almost forgot. Ya. Remember merhaba. Merhaba. Hello. Oh. Ni hao. Yeah. Bomb chocolate is still room. I want some chocolate. Bir çikolata istiyorum. Feel chocolate İstiyorum. is still room. Yemek tea means food. Yemek. Yemek 这是什么？ food 食物啊。哦 Seni seviyordum. I love you. I love you. Seni seviyorum. 啊，我们这个对， How can I say Chinese? I love you. 我我爱爱你。你， Wohani. 我爱你，爱。我爱我爱爱我明白。你你刚刚说是什么？我你我爱你。我爱你 Yeah. 我爱你我 you know 我 I I 来，你。你我爱你Yes. 我爱你seni seviyorum demekmiş Çince'de. 我觉得蛮译的。 Bütün yemekler ortada. Böyle ufak tabaklar var arkadaşlar. Bunlarla birlikte kendinize ufak ufak servis yapıyorsunuz. Ve tadına bakalım bunun. Yumurtalı, taze soğanlı, karidesli pilav. 那你要摆两个。 Gayet lezzetli. You use chopsticks? Chopsticks. So. Where do you learn this? You teach me. Oh really? Yeah. Remember? Yes. Bana chopstick kullanmayı öğreten onlar bu arada. O günden beri az çok hatırlıyorum. Beraber yemek pişiriyorduk birbirimize. İşte Türk yemekleri, Tayvan yemekleri falan. Onlar öğretmişti bana. You learn good. Yes, I learned good. And you can show the people how they use chopstick. Step by step. Cannot eat step by step. Use your one hand and put on this, and use your this finger and this finger to move. Hey. Oh, I know. Chopstick is called chubuku. Çubuk. 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 Chubuk. Çubuk. Chubuku.
We use different ways to use chopsticks. Bakın Different ways. farklı tutuyorlar chopstickleri. Aslında bu sizin It's different tekniğinize kalıyor. Önemli olan almak. Nasıl öğrendiğiniz size kalmış. Ben onlar gibi tutamıyorum. Onlar çünkü çocukluktan beri alıştıkları için. Bu arada mantı denedim, pilav denedim, patlıcan denedim. Acayip lezzetliydi. Özellikle mantıyı sosuyla, zencefil sosuyla karıştırınca gayet güzel bir tat oluyormuş. İlginç geldi. İlk defa öğrendim böyle bir şey. Hoşuma gitti bayağı. Videonun başında bubble tea'nin nasıl bulunduğunu anlatmıştım. Taichung şehrinde bulunuyor. Bir tane kahve dükkanında. O kahve dükkanının farklı bir şubesi de Taipei şehrinde açılmış. Şimdi Zona bize bir şeyler açıklayacak. Okay, this restaurant is come from Taichung, and it is the founder of the bubble tea. If you come to Taiwan, you should try. Here's bubble tea. Yes, this one. It's original. The district is nowadays the most young people love to Come here. come here. For food or for shopping? And shopping 在广场。对，这个不知道。 Bubble tea'lerimizi aldık. Limana geldik şimdi arkadaşlar. Karşıda New Taipei kalıyor. Bulunduğumuz kısım Taipei olarak geçiyor. Nehrin karşısında da New Taipei kalıyor. Orası yeni yerleşim yeri. Bu arada fena değil, güzel ama bugün sabah içtiğim bubble tea çok daha lezzetliydi. Mesela bunlar bubble tea'yi bulmuşlar ama başkaları daha lezzetlisini yapabiliyor. Bunu dürüst bir şekilde arkadaşlarıma da söyledim. Hatta içtiğim yerin adını da verdim. Onlar hiç içmemişler oradan. Bakalım deneyecekler, bana haber verecekler. Bayağı serin ha. Bayağı serin. Did you like bubble teas? I like it. Pretty good. Although I didn't drink bubble tea. Gece marketine geldik şimdi arkadaşlar. Burada hem gece marketini gezmek hem de farklı birkaç bir şey denemek istedik. Pirinç topları yapıyorlarmış. İlginç geldi, denemek istedim. Aldık şimdi. Şöyle arka tarafa doğru geçeceğim. Sorry, can I pass? Okay. Şöyle farklı şeylerle karıştırıyorlar. Daha sonrasında afiyetle yiyorsunuz. Nasıl bir şey bilmiyorum açıkçası. Yani tadını merak ediyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Şunu söylemem gerekiyor. Tayvanlılarda Türkler gibi. Yani o kadar misafirperverler ki bak, dünyanın şeyini yedik. Diyorlar ki illa yeni şeyler tatacaksın. Denemediğin ne varsa bu gece deneyeceğiz, yiyeceğiz. Gerçekten çok misafirperverler. Hot. Hot. Bayağı şey ya. I think you can. Yeah, I can do this. No. I mean, you can make it separate. Ah, okay. So this is peanuts. Yes. This It's is sesame. yer fıstığı ve diğerini çok anlamadım ne olduğunu, onlara batırdım. Aa. What's all? O, Fresh or o çok iyiymiş ha. Tatlı tabii ki de. Bayağı lezzetliymiş ya. This is very delicious. Yuvarlak yumuşak bir şey görünce çok da lezzetli değildir diye düşünmüştüm ama bayağı iyi çıktı. Tayvan'a geldiğimden beri her gün bir sürü bir şey yiyorum gerçekten. Hep böyle sokak yemeği videosu çekiyormuş gibi oldum ama arkadaşlarım sağ olsun, yani gerçekten çok güzel misafir ediyorlar beni. Misafirperverliklerine hayran kaldım. Köyüme döndüm arkadaşlar. Hostelimin önündeyim şimdi. Arkadaşlarım sağ olsun araçla bıraktılar beni. Çok benim için keyifli bir gündü. Yani uzun süre sonra tekrardan arkadaşlarımı görmek keyif vericiydi ve kısmen de olsa arkadaşlarımla geçirdiğim vaktin bir kısmını sizlerle paylaşabildim. Bayağı bir şey yaptık. Yani o kadar çok yemek yedim ki ya anlatamam size. Çok fazla şey denedik. Tekrardan hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz misafirperverler. Gerçekten misafirperverlik konusunda bizim gibiler yani. Çok da sıcakkanlılar. Umarım keyifli bir video olmuştur.
bol bol Tayvan yemeği yediğim bir süreç geçiriyorum. Ama mutluyum çünkü gerçekten lezzetli yemekleri var. Harbiden bizim ağız tadımıza uyuyor yani. Ay, bugün de Taipei'deydik, gezdik, dolaştık. Bir sonraki videoda kafamda ilginç bir yer var. Arkadaşlarımdan bir iki tüyo aldım. Bakalım oraya nasıl gidildiğini bir araştıracağım, bulacağım. Hava da biraz böyle sıkıntılı gibi, yağmurlu gösteriyor. Bugün de biraz yağdı. O yüzden genelde hep böyle kapalı alanlarda kaldık. Çok da video çekemedim. İşte müzikti, bilmem neydi, gürültüydü. Bir de arkadaşlarımla da göreyim, konuşayım, sohbet edeyim istedim. Böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Tayvan'dan herkese selamlar, sevgiler.